Kamboçya, Güneydoğu Asya'nın en ucuz ülkelerinden biri ama aynı zamanda dünyanın en trajik geçmişlerinden birine sahip. Burada gerçekten aylık 600 dolara yaşayabilen insanlar var. Sokakta 2 dolara yemek yiyebiliyorsun. 3 dolara masaj yaptırabiliyorsun ama birkaç kilometre ötede 12. yüzyıldan kalma dünyanın en büyük tapınak komplekslerinden biri yükseliyor. Angkor Wat. Gece olduğunda şehir bir anda değişiyor. Işıklar, barlar, kalabalıklar, beklediğinden daha hareketli bir atmosfer. Ve evet, burada Türklerin işlettiği bir ada hikayesi bile var. Ama mesele bunların hiçbiri değil. Mesele şu, Kamboçya gerçekten yaşanacak bir ülke mi yoksa Instagram'da güzel görünen 3 günlük bir turist masalı mı? Burada birkaç hafta kaldım. Sadece tapınak gezmedim. Ara sokaklara girdim. Sabah pazarlarını dolaştım. Plastik sandalyede oturup yerel halkla çay içtim. Tuk tuk şoförleriyle uzun uzun konuştum. Sıcakta yürüdüm, toz yuttum, nemle mücadele ettim. Ve şunu fark ettim. Bu ülkeyi anlamak için sadece fotoğraf çekmek yetmiyor. Ritmini hissetmek gerekiyor. Size kartpostalları değil, arka planı göstereceğim. Turistin gördüğü yüzü değil, günlük hayatı. Ama önce şunu görmek lazım. Bu ülke neyin üzerine kurulu? Kamboçya'ya ilk adım attığımda beni en çok şaşırtan şey şu oldu. Burası klasik turist ülkesi değil. Daha çok gezgin ülkesi. Yani buraya gelen insanların çoğu 5 yıldızlı resort peşinde değil. Keşif peşinde sırt çantalılar, dijital göçebeler, aylarca Asya'yı gezenler, tarih meraklıları. Uçağın indiğinde havalimanında bile o atmosferi hissediyorsun. Büyük tur gruplarından çok omzunda çantalı olan insanlar var. Planları net değil ama merakları büyük. Ama Kamboçya tek tip bir deneyim sunmuyor. Nereye gittiğine göre ülke tamamen değişiyor. Bir tarafta 800 yıl öncesinden kalan dev taş yapılar, sabah sesinin içinde çıkan tapınak silüetleri. Diğer tarafta tropikal adalar, bembeyaz kum, ılık su, gün batımında sahilde kurulan küçük barlar. Bir gün tarih kitabının içindeymişsin gibi hissediyorsun, ertesi gün çıplak ayakta kumda yürüyorsun. Ve bu iki dünyanın kesiştiği yer var ya, işte işin kalbi orada atıyor. Siem Reap küçük bir şehir ama bütün ülkenin enerjisi burada toplanmış gibi. Tapınaklara açılan kapı burada, backpacker kültürü burada, gece hayatı burada, turizm burada dönüyor. Ama Siem Reap'i anlamak için önce onun neden bu kadar önemli olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü birkaç kilometre dışında dünyanın en etkileyici yapılarından biri yükseliyor. Angkor Wat fotoğraflarda göründüğünden daha büyük değil. Fotoğrafları buraya anlatmayı yetmiyor. Sabah 5'te karanlıkta tuk tukla yola çıktım. Hava ağır, nemli, gökyüzü zifiri, yol boyunca neredeyse kimse konuşmuyor. Giriş kapısından içeriye yürürken sadece ayak sesleri var. Herkes aynı yöne gidiyor. O meşhur gün doğum karesi. Göletin kenarında yüzlerce insan sessizce bekliyor. Kimisi tripod kurmuş, kimisi meditasyon yapıyor, kimisi sadece karanlığa bakıyor. Bir beklenti var ama gürültü yok. Ve güneş yükselmeye başladığında tapınak silüeti suya yansıyor. Turuncu bir ışık gri taşların üzerine yayılıyor. O an şunu hissediyorsun. Bu bir turistik atrasyon değil. Bu 12. yüzyıldan kalma dev bir imparatorluğun gölgesi. Duvarlara yaklaştığında taş işçiliğinin inanılmaz detaylı, savaş sahneleri, tanrılar, mitolojik figürler her santime oyulmuş, saatlerce baksanız bitmez. Rehberle kısa bir yürüyüş yaptım. Şunu söyledi, burası sadece Angkor Wat değil, bu yüzlerce tapınaktan oluşan bir alanın kalbi. Gerçekten öyle, kompleks o kadar büyük ki motor kiralayıp gün boyunca dolaşman gerekiyor. Taprom'da ağaç kökleri tapınağı yutmuş gibi, doğa taşı geri alıyor. Bayoz'da dev yüz heykelleri yukarıdan sana bakıyor. Hangi açıdan bakarsan bak göz göze geliyorsun. Ve bütün bu ihtişamın merkezi şu şehir, Siem Reap. İlk bakışta küçük bir kasaba gibi ama aslında tamamen turizmle yaşayan bir merkez. Gündüzleri sakin, kafeler dolu, laptop başına çalışan dijital göçebeler var. Masaj salonları, hediyelik eşya dükkanları, tuk tuk şoförleri sırada bekliyor. Akşam olunca atmosfer değişiyor. Pub Street ışıklarla doluyor. Müzik yükseliyor. Sokak performansları başlıyor. Bir anda küçük kasaba canlı bir turizm sahnesine dönüşüyor. Ama şunu net söyleyeyim. Şehir biraz turiste göre tasarlanmış. Ana caddeden 2 sokak içeriye girince asfalt bozuluyor. Turistik restoranlar bitiyor. Yerel lokantalar başlıyor. Plastik sandalyede 2 dolara yemek yiyen insanlar, yavaş akan bir günlük hayat. İşte o geçişteki farkı hissediyorsun. Turistin gördüğü Kamboçya ile halkın yaşadığı Kamboçya arasında bir mesafe var. Tapınaklar ihtişamlı ama bugünkü gerçeklik daha sade, daha kırılgan. Turizm burada gerçekten ekonominin can damarı. Sokakta yürürken bunu net hissediyorsun. Tuk tuk şoförlerinden otel çalışanına, gece pazarındaki satıcıdan rehbere kadar herkesin hayatı
bir şekilde turizme bağlı. Ama sistem henüz Tayland kadar oturmuş değil. Her şey biraz gelişmekte olan hissi veriyor. Bir sokakta modern bir butik otel görüyorsun, hemen yanında yarım kalmış bir inşaat. Bir yerde tertemiz düzenli bir kafe, birkaç adım sonra çamurlu bir yol. Bazı bölgeler şaşırtıcı derecede organize. Bilet sistemleri, tur planları, oteller, her şey hazır. Ama başka bir köşede tam bir kaos var. Elektrik kabloları karmaşık, kaldırımlar düzensiz, trafik kuralsız gibi. Bu dengesizlik sadece şehir planlamasında değil, ülkenin genelinde hissediliyor. Çünkü turistin gördüğü Kamboçya ile yerel halkın yaşadığı Kamboçya aynı değil. Turistler için hazırlanmış caddeler var ama o caddelerin birkaç sokak arkasında daha sade bir hayat akıyor. Turist 20 dolarlık restoranda akşam yemeği yerken yerel halk 2 dolarlık sokak yemeğiyle günü kapatıyor. Turist klimalı otelde kalırken birçok aile çok daha basit koşullarda yaşıyor. Bu farkı görünce ister istemez şunu düşünüyorsun. Bu büyüme herkese eşit mi yansıyor? Peki turistik ışıklar sönünce kamerayı o parlak caddelerden çekip biraz içeriye girdiğinde karşına nasıl bir hayat çıkıyor? Şehir merkezinden biraz uzaklaştığında manzara değişmeye başlıyor. Asfalt bir anda bitiyor, yol toprak oluyor. Kafelerin cam vitrinleri, klimalı restoranlar kayboluyor ve gerçek hayat başlıyor. Evler sade, çoğu tek katlı, saç çatılı ya da ahşap. Bahçede motosiklet, kapının önünde plastik sandalyeler, sokaklar tozlu, yağmur yağdığında çamur, güneş açtığında toz. Ama insanların yüzündeki ifade çok farklı, meraklı ama samimi. Yabancı olduğunu anladıklarında gülümseyerek bakıyorlar. Çocuklar el sallıyor. Küçük bir selam bile anında karşılık buluyor. Burada hayat gerçekten yavaş. Kimse bir yere yetişmeye çalışmıyor. Trafikte korna çalıp bağıran yok. Market kuyruğunda stres yok. Sabah erken saatlerde küçük tezgahlarda kahvaltı hazırlanıyor. Öğlen sıcağında herkes gölgeye çekiliyor. Akşamüstü hayat tekrar hareketleniyor. Gün güneşe göre akıyor. Bu sakinlik ilk başta çok huzurlu geliyor. İşte gerçek minimal hayat bu diyorsun. Ama bir süre sonra başka bir soruya takılıyorsun. Bu yavaşlık bir tercih mi yoksa imkanların sınırlı olmasının sonucu mu? Çünkü dışarıdan bakınca sade ve huzurlu görünen hayatın arkasında ekonomik gerçekler var. Ve işte kritik nokta tam burada da başlıyor. Bu yavaş hayat gerçekten ucuz mu? Yoksa ucuz görünen şeyin bedelini başka bir yerde mi ödüyorsun? Net konuşayım. Batı standartlarında lüks yaşam ucuz değil ama sade bir hayat çok uygun. 1+1 daire 250 ile 400 dolar, şehir merkezine biraz daha pahalı, dış mahallelerde daha ucuz. Sokak yemeği ortalama 2 ile 3 dolar arası doyabilirsin. Restoranda yemek 5 ile 8 dolar arası, motor kiralamak aylık 60 ile 80 dolar arası, su, elektrik, internet 50 ile 70 dolar arası, aylık spor salonu üyeliği 25 dolar ile 35 dolar arası. Aylık 700 ile 900 dolar ile rahat yaşarsın. Daha mütevazi yaşarsan 500 dolara bile idare edersin. Ama gelir seviyesi düşük olduğu için yerel halk için durum farklı. Bir tuk-tuk şoförü günde 10 ile 15 dolar kazanırken bir fabrika işçisinin aylık geliri 200 ile 250 dolar civarında. Yani turist için ucuz olan şey yerel halk için normal ya da hatta lüks olabiliyor. Bu da bizi ekonomiye götürüyor. Tonle Sap Gölü üzerinde yüzen köyler. Burası bambaşka bir dünya. Kamboçya'nın kalbinde bu dev göl mevsimlere göre 4 katına kadar büyüyor ve gölün üzerinde insanlar yaşıyor. Evler suyun üstünde, okul suyun üstünde, market suyun üstünde, kilise, cami, restoran, domuz çiftliği hepsi suyun üstünde. Tekneyle gezerken şaşkınlıktan ağzın açık kalıyor. Çocuklar leğen içinde okula gidiyor, balıkçılar ağa atıyor, kadınlar yüzen bahçelerde sebze yetiştiriyor. Vietnamlı göçmenlerin yaşadığı köyler var. Müslüman, Kıham halkının yaşadığı köyler var. Her biri farklı, her biri kendi ritminde. Ama burada turizmin acı yüzünü gösteriyor. Bazı köyler tamamen turist tuzağına dönüşmüş. Teknelere yanaşıyorlar, çocuklar etrafını sarıp para istiyor. 1 dolar 1 dolar diye bağırıyorlar. Yine de sabah erken saatte turist tekneleri gelmeden önce göle çıkarsan gerçek hayatı görüyorsun. İşte o an unutulmaz. Kamboçya ucuz bir ülke mi? Evet. Kolay bir ülke mi? Hayır. Gerçek bir ülke mi? Kesinlikle. Beni en çok etkileyen şey lüks değil, insanların sakinliği olduğu. Yaşadıkları onca şeye rağmen gülümseyebilmeleri, yabancıya saygılı olmaları, hayatı akışa bırakabilmeleri. Gelir miyim tekrar? Gelirim. Daha görmediğim adalar var. Kuzeydeki dağlık bölgeler var. Daha derine inmek isterim. Peki yaşar mıyım? Şöyle söyleyeyim, dijital göçebeysen, sabırlıysan, kaostan rahatsız olmuyorsan, sıcak ve neme dayanıklıysan
Burada mutlu olabilirsin ama alıştığın konforu arıyorsan, her şeyin düzenli olmasını bekliyorsan bu ülke seni yorar. Kamboçya herkese göre değil ama bir kere ritmini yakalarsan başka yerde bulamayacağın bir huzur veriyor. Eğer bu tarz gerçek ülke analizlerini seviyorsan videoyu beğen, yorum bırak. Bir sonraki rota için fikirlerini yaz. Belki bir sonraki durak Vietnam, belki Laos, belki daha uzaklar. Ve eğer dünyayı gerçekten filtre olmadan görmek istiyorsan abone ol. Çünkü sıradaki ülke daha da şaşırtıcı.